kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce tam da bahar mevsimine uygun çıtır çıtır bir motifli hırka öreceğiz. Hırkamızın genelinde 4 mevsim koton ipler kullanıyorum. Aradaki renklerin kodlarını tam olarak bilemediğim için sizlerle paylaşmıyorum ama böyle birbirine uyumlu, canlı renkleri seçtim. Üstündeki kuşakları olmadığı için size şimdi onların numarasını veremiyorum ama siz de elinizde kalan ipleri mutlaka değerlendirin derim. Ana renginde de Alize Cotton Gold'un 67 numarasını kullanıyorum. Mum ışığı en sevdiğimiz tonlardan biridir. Tığ olarak da 4 milim ile çalışıyorum. Döküm döküm dursun. Tam böyle bahar tadına uysun istediğim için. Siz de büyük tığla çalışırsanız çok daha güzel düşecektir. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Motifim Gorgeous motifimizin yeni hali, yenilenmiş hali. Sevgili kızımın deyimiyle Gorgeous 2.0 diyor kendisi. Yapımı kanalımda mevcut. Hemen motifin yapımını zaten bu videonun altına bırakmış olacağım. Sizler de gidip o videodan faydalanarak motifinizi hazırlayabilirsiniz. Büyük bir tığla ördüğüm için motiflerimin ebatı 13,5 santim. Bunu değerlendirin mutlaka, bakın. Yani son birleştirme sırası daha yok. Ancak birleştirme sırasında bu defa zaten incecik bir, altta da görmüş olduğunuz üzere sık iğne kullanarak birleştireceğim. Bundan sebep ki motiflerin büyük düşsün istedim ve 4 milim tığ kullandım. 40 tane motif ördüm. Şöyle bel kalça hizası gibi düşünebilirsiniz uzunluğunu. Arttırmak istediğinizde motif sayınızı uzatmak için 8 adet daha motif örmeniz gerekecek. Her arttıracağınız sıra için 8'er adet motif fazla öreceksiniz. 40 benim, 48, 56 gibi düşünün. Bu hırkanın bedeni 36'dan 42 bedene kadar uygun olacak. Daha büyük bedenlerin ise artık benim sık iğne birleştirme yaptığım yeri değiştirmek istemiyorlarsa, şayet ki bu bence görüntüyü çok güzel yakaladı, arkayı beşli çalışmaları yeterli olacaktır. Ben 4x4 yaptım ya, arka enini siz 5x4 ya da uzun yapacaksanız 5x5, 5x6 gibi düşünebilirsiniz. Şu birleştirme tekniğimizi biraz size yakından göstermek istiyorum. Öyle tatlış düşüyor ki benim çok hoşuma gitti. Şimdi bu parçam benim 4x4 16 arka parçam. Şöyle hemen makası da koyayım. 2 tane de kapak olacak. Bunu hemen böyle tersine çevirip kapak parçalarını üstüne getireceğim. Birisi solda, birisi sağda olacak. Ben sol taraftakini ördüm. Sağ taraftakini ise birlikte öreceğiz sizlerle. Bunlar ise uzunlukları, bakınız şöyle göstereyim hemen. 2x5 10 adet. Çünkü yukarıdaki iki motifimi omuz için ayırmış olacağım. Şöyle göstereyim. Bu böyle kalacak. Üstü açık çünkü. Onu nasıl birleştirdiğimi de söyleyeceğim şimdi size, bakın. Bu böyle omuzda kalacağı için ve şuradan itibaren de yanları birleştireceğim 3 motifle. Geride yukarıda kalan şu 3 motiflik alanda benim kol evim olmuş olacak. Buradaki motifimi birleştirirken şöyle ilerledim. Çünkü üst kapağın üst tarafın açık kalmasını istiyordum. İlk motifimin iki kenarına, şöylece iki kenarını ördüm. Yanına bunu aldım. Bunu böylece birleştirdim bunun yanına. Daha sonra böyle devam edip geldim, döndüm geri. Yani şöyle bakın. Bunu böyle geliyorum. İki kenarını örmüştüm. Bunu alıyorum yanına. Bunu da böyle geliyorum. Sonra dönüp tekrardan
üstüne 2 motif alıyorum. Bunu bunun yanına ördükten sonra üstünü geçiyorum. Üste bunu, yanına bunu derken yanına bunu, hemen onun yanına bunu. Yani 2-2 mantıkla ilerletiyorum buradaki motif birleştirmemi. Buradaki motif birleştirmemi ise dikey, yani burada yatay ilerlerken burada dikey ilerliyorum. Çünkü burada da ihtiyacım olan yan tarafın açık kalması, hırkayı yandan birleştireceğim. Siz elinizin alışık olduğu sistemle de bu birleştirmeyi yapabilirsiniz. Şimdi önemli olan ben tekniği nasıl ilerletiyorum, hemen size onu göstereceğim. Diğer ön kapaklardan birini de bu şekilde birleştirmek istediğim gibi yerleştirdim. Şimdi bunu hemen yukarıdan ilk motifimi alacağım. Onun yanına bunu, onun yanına bunu derken bunu uzun bir parça haline getireceğim. İlk hemen başlayalım ilk motifimizle. Sık iğne kullanarak çalışacağım. Her iki kenarını da sık iğnelerle geçeceğim. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra motifimin bir kenarından batıp 2 tane sık iğnemi örüyorum. 1 ve 2. Daha sonra her bir trabzanın üstüne bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Köşeye kadar bu mantıkla ilerleyeceğim. Köşeye geldiğimde de önce 2 tane sık iğne, daha sonra 2 tane zincir, yeniden aynı boşluğun içine 2 tane sık iğne örüp her bir trabzanın içine yine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bu kenarında sonuna kadar. Köşeye geldiğimde de köşenin içine yine 2 tane sık iğnemi örüp 2 de zincirimi çektikten sonra hemen motifimi alıyorum. Yeni motifimin ön yüzü bana bakarken köşesinin içine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum ve tığdan çıkıp arka arkaya verdirmeden önce de 1, 2, 3 bu motiften sayıyorum. Üçüncünün içine batıp sırt sırta verdirip ilmeğimi battığım sık iğnenin içinden geçiriyorum. Daha sonra burada 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, üçüncünün içine batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Yeniden buraya geliyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün içine batıp sık iğnemi içinden alıyorum yine. Bir, iki, üç. Sonuna kadar da bu şekilde kenarın devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyip sona geldiğimizde 2 tane trabzanımız kalıyor. Onun üstüne 2 tane sık iğneyi örüp tığımdan çıkıyorum. Yine 2 taneyi sayıyorum. Yeniden 1, 2 sık iğne örüp bir zincir çekiyorum ve buradaki sık iğnelerin arasındaki 2 zincire batıp ilmeğimi oradan geçirdikten sonra bir de zincir çekiyorum. Sonra tekrar bu köşeye gelip 2 tane sık iğne, trabzanımın tepesine bir sık iğne, trabzanların tepesine sık iğne örerek ikinci motifimin de 2 kenarını geçeceğim. Şöyle göstereyim. Böyle bunun 2 kenarını geçeceğim. Bu arada bu motifin yapım linkini kanalda önceden çekmiştim. Linki de gene bu videonun altına bırakacağımı söylemiştim. O motifin yapımında şu son sıramız yok. Şu alttaki sırasıyla bitmiş haliyle var. Şu üstteki yok. Bu üstteki sıra çok basit. Hemen hanım dilendi tekniğini kullanarak
Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşeye geldiğimizde 2 tane grubu örüp yine ikili trabzanlarla üçlü grup halinde araya da 2 zincir çekiyoruz. Yani hiçbir farkı yok. İkinci motifi üstüne yerleştirmiş olduk. Şimdi bunun üstüne nasıl yerleştirdimse yeni motifi de bunun üstüne aynı mantıkla yerleştireceğim. Yani yeni motifin ön yüzü bana bakarken hemen köşe boşluğunun içine 2 tane sık iğne ve ilk trabzanın tepesine bir sık iğne ördükten sonra tığdan çıkıyorum. Hemen burada 3'ü sayıp içine batıyorum. Daha sonra buraya gelip yine 3 tane sık iğnemi örüyorum. Hemen 1 2 3 içinden geçirdim. 1 2 3 3 tane sık iğne öreceğim buraya. Burada saymıyorum tabii ki. Bir, iki, üç. Tekrardan 1 2 3 tanenin üstüne sık iğnemi öreceğim. 1 2 3. İşte aynı mantıkla 1 2 3 arasından da geçirdim. Aynı mantıkla bunun üstüne ekleyip iki kenarını geçeceğim. Sonra sıradaki motifi de onun üstüne. Yani bu mantığı sürdürerek bunu uzun bir parça haline getiriyorum. 5 parçamı böylece birbirinin ucu ucuna getirerek eklemiş oldum. Artık sonuncu parçayı da ekledikten sonra üstünü geçtim. Eğer daha uzun bir parça örecek olsaydım üstüne devam ediyor olacaktım. Bakın hiçbir farkı yok. Buradan başladım. Bunu bunun üstüne geldim. Şimdi artık 5 tane motifi ekledim. Sıra burada dönüşümde. Buraya dönüp buraya kadar geldiğimde artık yandaki motifleri ekleyeceğim. Böylelikle kolun 10 tane motifini eklemiş olacağız. Bunun için de şimdi bu köşeye geldim. Köşedeki geçişi yapıyorum. Buraya kadar sık iğnelerle devam edeceğim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Tam sözünü ettiğim yere geldiğimde şimdi köşenin diğer 2 tane sık iğnesini öreceğim. Daha sonra bir zincir çekip burada iki motifin ortasında birleştiği yerin ortasından batıp ipimi kaydırarak ilmeğimin içinden geçirdikten sonra bir zincir çekeceğim ve burada köşenin içine 2 tane sık iğnemi ördükten sonra trabzanların tepesine yine sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Bu ortadaki geçişi bütün motifin kesiştiği yerlerde uygulayacağım. Daha sonra yandaki motiflerin eklemesine birlikte geçelim. Bu parçanın ilk uzun kısmını tamamladım. Şimdi hemen sıradaki motifimi alıyorum. Onu da bunun yanına ekleyeceğim. Yani bu bitti. Böylece geçtim. Şimdi yanına diğer kısmı birleştirmeye başlıyorum. Yanına ekleyeceğim ilk motifimi de alıp ön yüzü yine bana bakarken köşesinin içine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Ve döndürüp arka arkaya verdirip buradaki üçüncünün içinden geçiriyorum. Aslında göstermiş olduğum tekniği burada yine uygulayacağım. Şöyle bakın 1 2 3. Burada da 1 2 3'ü saydım, battım, içinden geçirdim. Şimdi bu burada böyle dursun. Böylece buraya kadar geleyim. Buraya kadar ekleyeyim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Tam o noktaya geldiğimde köşemin içine 2 tane sık iğnemi örüp bir de zincir çekiyorum. Daha sonra buraya gelip bu 2 tane motifin böyle bakın ortasının olduğu yer var. Onun içine batıyorum ve hemen bu ilmeğimi oradan geçirdikten sonra içinden geçireceğim burada da. Bir zincir çekiyorum. Bu köşenin içine gelip 2 tane sık iğnemi örüyorum. İlk trabzanın üstüne de şimdi şurayı göstermiş olduğum
Buraya kadar devam edeceğim. Daha sonra diğer motifi buraya eklerken, şimdi buradan gelişimiz, gene bu motifi buradan ekleyeceğim aynı. Şuradaki yapacağım işlemi size göstereceğim. Buraya kadar geldim. Burada da yani ne yapmıştım? Şimdi bunu buraya birleştirmiştim. Daha sonra buradan bunu ekledim. Buraya eklemeyi zaten biliyoruz. İstedim ki şimdi bu kısımdakini birlikte yapalım. Bunun için de hemen şu ilmeğimi kaçırmadan alayım. Köşemin içine 2 tane sık iğnemi öreyim. Daha sonra bir tane zincirimi çektikten sonra bu üçünün kesiştiği yerin tam ortasını bulup batıyorum. Ve oradan ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra buradaki boşluğun, köşe boşluğunun içine 2 sık iğne, buradaki ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Daha sonra artık bu iki kenarı da birleştirmem gerektiği için bundan sayıyorum. 1 2 3, üçüncüsünün içinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrardan buraya gelip 1 2 3 taneyi örüyorum. Buradan 1 2 3 tekrar sayıyorum. Bu kenarın sonuna kadar aynen bu şekilde birleşmeye devam ediyorum. 1 2 3. Bu kenarın da sonuna geldiğimde hemen köşeye 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum ve buradaki ortak noktanın da içine battıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Bu kenarın sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Bundan sonra aslında hiç farklı bir şey yok. Diğer kalan motifleri de aynı mantıkla ve teknikle birleştirmeye devam edeceğim. Yani işte bunu bu üç motifin arasına nasıl yerleştirdimse bu üçünün boşluğuna bunu. Şimdi buradaki boşluğa da sıradaki motifimi yerleştireceğim. Buraya kadar geleceğim. Buradan birleştirip bu köşeyi tutturacağım. Hop yukarı çıkacağım. Kenarı geçip sıradaki motifi alacağım. Hırkamızın sağ ve sol kapakları yerine yerleşmek üzere hazır. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdaki iki fazla motifi burada omuza yerleştirmek için yukarıda bıraktım. Bunu buradan katlayıp böylece arkayla birleştireceğim. Aynı şekilde burada da öyle. Daha sonra bu alttaki burayla birleşip bu ve bu 3 tane motifte benim kol evimi oluşturacak. Öyleyse ilk bu sağdaki kapağımızı yerine oturtalım beraberce. Daha sonra da soldaki kapağımızı yerine yerleştirip hırkamızın patını örmeye geçelim. Köşeye gelip burada en son 2 sık iğne örüp bir de zincir çekmiştim. Birleştirmede açık kalan kenarını şimdi buradan hemen köşedeki boşluğa batıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen yeniden buradaki köşeye gelip 2 tane sık iğne, bir sık iğnemi de trabzanın üstüne örüp tığdan çıkıyorum. Arkada 1 2 3'ü sayıp hemen yanlarımı birleştirmeye başlıyorum. 1 2 ve 3, tığdan çıktım. 1 2 3 yeniden geldim. 1 2 3 tığdan çıktım. 1 2 3 birleştik. Buraya kadar geleyim. Buradaki geçişi birlikte yapalım. Buraya geldim. Şimdi burada köşenin içine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada 2 motifin arasından ilmeğimi çıkartıp geçirdikten sonra tığdan çıkıyorum ve buradaki bakın arkadaki şu boşluğun ikisinin birleştiği yerin ortasına batıp buradaki ilmeğimi oradan geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekip hemen köşeye geliyorum. 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum ve 1 2 3'ü sayıp birleşmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Kol evimi oluşturacağım motiflerin denk geldiği yere kadar. Bu yukarıda kaldı. Yani buraya kadar bu iki motifi aynı mantıkla birleştireceğim. Şimdi tam
kenarda kalan 3 tane motifi karşılıklı birleştirdim. Bu 3 kol evini oluşturacağım motifin oraya geldiğimde köşeye 2 tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki boşluktan kaydırarak çıkıyorum ve hemen arkadaki birleştikleri yerin ortasına batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekip artık bu 3 tane motifin kenarını bağımsız hiçbir şeyle birleşmeden öreceğim ta ki buraya kadar. Oraya geldiğimde de üst iki kenarı birleştirmeye başlayacağım çünkü kol evimi oluşturuyorum. Yani bildiğimiz yöntemle sık iğnelerimizi birleşmeden kenarlara geçiyorum. Bu iki motifin kenarını geçtikten sonra üst iki motifi birleştirirken hem omuzu hem de kol evimi artık oluşturmuş olacağım. Bunun için de köşeye 2 tane sık iğnemi örüp bir zincirimi çektim. Buradaki köşe boşluğunun içinden batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve artık karşılıklı olarak üst iki motifin kenarlarını birleştireceğim. Bu iki kenarı birleştiriyorum. Başladığım noktaya kadar geldiğimde bu köşenin içindeki örülmemiş 2 tane sık iğneyi ördüm, bir zincir çektim. Şimdi bu ortadaki noktaya batıp ilmeğimi oradan geçirip kilitledikten sonra buradaki ilk sık iğneye de batıyorum ve sıkıştırıp bunu kesiyorum. Böylelikle sağ taraftaki hırkamızın kapağını yerine eklemiş olduk. Kol evimizi de oluşturarak şöyle göstereyim bakın. Kol evim de burada. Şimdi sırada diğer taraftaki kapağı yerine yerleştirmek var. Orada da yapacağımız işlem aynı. Hiçbir farkı yok. Böyle önümüze alıyorum hemen. Bu defa alttan değil de üstten birleşiyor olacağız. Bunun için de hızlıca şöyle göstermek isterim. Bu bizim ilk birleşeceğimiz kısım omuz kısmı. Omuz kısmımızı şuradan tutturup birleştirmeye başlayacağım ki birlikte başlayalım. Buradaki motifin köşesine 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çekmiştim. Şimdi hemen buradaki ortak noktaya yine batıyorum bu taraftan ve aynı yerden ilmeğimi geçiriyorum. Pardon, buradaki tam böyle ortaya batmak istiyorum. İçinden geçirip bir zincir çekip buraya geliyorum. 1 2 3. Sonra karşıdan 3'ü sayıp 1 2 3 batıp üst kenarı birleştirip omuzu oluşturacağım. Bu iki kenarı birleştirerek. Daha sonra bu bizim omuz motifimiz olduğu için yukarıda kalacak. Ve bunun bu kenarını ve bu kenarını birleştirmeksizin örüp geçeceğim. Şimdi bu iki kenarı birleştireyim. Üst iki kenarın sonuna geldiğimde şimdi bu köşenin içine yine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip çıkıyorum ve buradaki köşenin boşluğuna batıyorum, 2 zincirli oluşan. Arasından çıkartıp bir de zincir çekiyorum ve bu 2 tane kenarı kol evini oluşturabilmek adına hiçbir tarafla birleşmeden buraya kadar, şuraya kadar örüyorum. Buraya geldiğimde ise bu omuza çıkacak. Buraya birleşeceğiz ve bu 3 motifli kol evini oluşturacağız. 2 motifin kenarını birleştirmeden geçtim. Artık şimdi burayla tutturmam gerekiyor ki kol evim oluşsun. Bunun için de bu köşeye geldim. 2 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim. Hemen buraya da batıp içinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra tığdan çıkıp buradaki 2 motifin birleştiği yerin ortasına da batıyorum. Ve bu ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve artık karşılıklı 3 motifi birleştirerek hırkanın yan tarafını oluşturmuş olacağım. 1 2 3 geldi.
Tekrardan aşağıda 3 tane, aşağıya kadar yani hırkanın eteğine kadar aynı mantıkla devam edelim. Burada artık başladığımız noktaya gelmiş olup hırkanın patına geçeceğiz. Burada da kenarın sonuna kadar geldim. Birlikte geçelim istedim. 2 taneyi örüyorum burada. Hemen karşıda sayıp uygun yere birleştiriyorum. Sonra köşeye geliyorum. 1 2 sık iğne. Bir zincir çekip tığdan çıkıp şöyle arkadan alıp ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buradaki ilk sık iğnemin tepesine kaydırma yöntemiyle gelip artık hırkanın etrafının örümüne başlayacağım. Bunun için de bir zincir çekip yükseldim. Arkadan ilmeğimi geçirdim ve ilk trabzanımı örmüş oldum. Daha sonra yanına bir ikili trabzan daha, üçüncü ikili trabzanımı da örüyorum. Üçüncüyü örerken şöyle 1 2 3 zincir çekip hemen dibine batıyorum. Kendi dibine, zincirin dibine batıyorum. Arasından kaydırarak ilmeğimi de geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıp tekrardan 2 tane ikili trabzan. Çünkü üçüncüyü örerken yine buradaki minik pıtırcığımı yapacağım. 1 2 3 kendi dibimdeki üçüncüye batıyorum. Arasından da kaydırarak geçiriyorum. Tekrardan 1 2 3 sonrasında 1 2 3 dibe bat. Aradan ilmeği çıkartıp ilmekten de kaydırarak geçirip tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine 3 taneyi örüyorum. Şöyle biraz daha yakından da göstereyim pıtırcığın yapılışını. 1 2 3 dibimdeki üçüncü zincire batıp arasından da kaydırarak geçiriyorum. İşte böylelikle bütün hırkanın çevresini örmeye devam edeceğim. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Bu köşeye geldiğimde ise yine aynen buradaki ilk olarak bu ortadaki yere batıyorum. Bu benim bu arada ikinci bir 2 3 ördüm. İkinci. Bu da üçüncüm, buradaki köşeye batıyorum. Üçüncüm. Bunu örerken yine pıtırcığımı öreceğim. 1 2 3. Buradaki geçişi de bu şekilde tamamladım. Size göstermek istedim. 1 2 3 1 2 3 dibine batıyorum. Şimdi buradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Burada pıtırcıklı kısmı ördüm. 1 2 ve köşeden önceki son sık iğnedeyim. 3 1 2 3 zinciri çektim, dibime geldim, hemen arasından geçirdim. Şimdi burada köşeye geldiğimde bu köşe boşluğunun içine önce 2 tane ikili trabzan örüp 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada bulunduğum yine 3. zincire batıp bir pıtırcık yapıyorum. Tekrardan tığın üstüne ip alıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Yani köşeyi bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Sonra yeniden buradaki düzeni devam ettirmek için burada öreceğim ilk trabzana ilk sık iğneye bir pıtırcık çalışmam gerekiyor. 1 2 3 dibine battım.
Yani neden yaptım bunu? Buradaki gibi onunla buraya geçiş yapmıştık. O zaman direkt bir dakika şu kısımda olması gerekiyor. Şuradaki gibi durması için pıtırcığımın 1, 2, 3 dibine battım. Şimdi 3 taneyi öreceğim. 1, 2, 3. Göstermek istediğim şu ki bakın devamlılığını sağladım köşenin. Bu kısımda da birinci trabzanımı ördüm enseye geldiğimde tam. Şimdi devam ediyorum ensedeki ayrımı geçişi. Aynen buraya bir taneyi ördüm. Şimdi boşluğa ikinciyi örüyorum. Buradaki boşluğa üçüncüyü örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen dibine battım. İçinden geçirdim. Sonrasında tığın üstüne ipimi aldım. Şimdi tekrardan buradaki boşluğa geliyorum. 1. Daha sonra buradaki boşluğa geçiyorum. 2 ve bu kısımdaki ilk sık iğneme batıp üçüncüyü örerken 3'te zincirimi çekip dibine batıyorum. İşte ensedeki geçişi de bu şekilde yaptım. Sonrasında hiçbir farkı yok. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla ilerleyip bir sırada patı tamamlayacağım. Pattan genişletme yapmak isterseniz şayet benim bu pıtırcıklı kısmı ördüğüm sırayı örmeden düz trabzanlar geçip bu pıtırcıklı kısmı son sırada uygulayabilirsiniz. Bunu bitireyim. Hatta kollardan birini de bitireyim. Diğer kolu da beraberce örelim. Evet efendim. Hırkamın bir kolunu yapıp huzurlarınıza geldim. Baharlı kırkı oluyorum demiştim. Baharlı kırkı olmanın da hakkını bir şekilde vermeliydik. Bence çok tatlış bir kol oldu diye düşünüyorum. Sade olması da hırkanın yoğun renkliğine biraz daha dinginlik kattı diye düşünüyorum. Öyleyse kolun yapımına beraberce başlayalım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen kol altını önüme alıyorum ve kol altının bulunduğu yerden çalışmaya başlıyorum. İlk olarak uzun bacaklarımı öreceğim. Uzun bacağım içinde tığımın üstüne ipimi 2 kere doladım. Ve buradaki köşe boşluğuna batıp 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Upuzun bir bacak ördüm. Şu bacağın şurası döndü. Hoşuma gitmedi. Bir daha yapalım birlikte. Nasıl yapıyorum? Tığın üstüne 2 kere doladım. Köşe boşluğuna battım. Battıktan sonra da 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Daha sonra tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Yanındaki boşluğa geldim. 1, 2 ve 3 kere de yine çıktım. 2 zincirimi çektim. Tığın üstüne ipimi 2 kere doladım. Buradaki köşe boşluğunu, buradaki boşluğu da atlıyorum ve hemen şu hani arada da boşluk vardı. Buradaki yani 2 ilmeklik yere atlayıp buradaki trabzanın üstüne geliyorum. Ve yine 2 tane uzun bacaklı üçlü trabzanımı örüyorum. Yani 2 dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanım. 2 zincir. Şimdi hemen altta 1, 2'ye atlıyorum. Üçüncüye geliyorum. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum yanına. Örüyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Hemen yanına 1, 2. Yağmurun sesini duyuyor musunuz? Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Yani birazcık romantik örüyorum. 1, 2 atladım. 1, 2, 3.
Hadi bakalım ya, burada videoda denk geldiğim dostlar varsa tam da burayı izleyen, Yağmur'un sesini duyanlar bir işaret çaksın bana. Evet, şöyle devam ediyorum. Başladığım yere kadar aslında aynen devam edeceğim. 2 zincir, 1 2 atla. Şuradaki kısmı da birlikte geçelim istediğim için ördüm. Şimdi buraya geldiğimde de ne yapacağım göstereceğim size. Hemen 2 ilmeklik geri, yani bu köşeyi ve bu köşeyi atlıyorum. Bu köşe ve bu köşe atlandı. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine gelip uzun bacaklarımı ördüm yan yana. O zaman burayı da gösterdiğime göre başladığım yere kadar devam edeyim. Bir üst sırada ne yapıyoruz göstereyim sizlere. Bu kısmı yaparken en önemli detayımız diğer koldaki başlangıçta yaptığımız direkler kadar, yani bunları bir grup sayacak olursak bu 1, bu 2, bu 3, burada 19 tane vardı. Burada da 19 taneye tamamladım sona geldiğimde ve 2 zincirimi çekip buraya hemen tepesine hemen kaydırarak geliyorum ve tığın üstüne ipimi alıp aynı boşluğa bir yarım trabzan örüyorum. Gene tığın üstüne ipimi alıyorum. Yandaki trabzanın tepesine bir yarım trabzan. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluklara 2 tane yarım trabzan, 2 tane de bacakların üstüne yarım trabzan örerek bu sırayı geçiyorum. Başladığım yere kadar göstermiş olduğum mantıkla devam ediyorum. Burada son boşluğun içine de 2 tane yarım trabzanımı örüp buradaki bakın ilk örmüş olduğum bu yarım trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra aynı bulunduğum trabzanın içine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne gibi örüp bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum ve arkasından geçirip ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Biraz yüksek olması için bu sık iğne ve üstüne zincirle çıktım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine yine bir tane üçlü trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. 1 2 atlayıp yanındaki 2 tane sık iğneye üçlü trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Altta 1 2 sık iğneyi atlıyorum. Yanındakine ve hemen onun da yanındakine 2 kere doladığım üçlü trabzanlarımı örüyorum. İşte bütün kolun çevresini artık bu şekilde 1 2 atladım. 3 bu mantıkla 12 sıra olarak öreceğim. Şöyle hemen göstereceğim size, bakın. Bitirmiş olduğum diğer kolda. Şöylece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani bu uzun bacaklarla sayıp 12'de geliyorum. En son sırada da şöyle bir ikili trabzan örüp hırkanın bütününü yakalasın diye pıtırcıkları kol ağzına geçeceğim. Şimdi buraya kadar hep aynı gösterdiğim teknikle geleyim, kol ağzını da birlikte örelim. Buradaki uzun bacaklarımızı 12 adete tamamladıktan sonra artık yarım trabzan değil, şöyle yapıyoruz. Aynı noktaya batmama gerek yok çünkü uzun bacak çekmeyeceğim. Normal zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Arkasından
ipimi dolandırıp bir ikili trabzan örüyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Üçüncü ikili trabzanımı da ördükten sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve dibimdeki zincirin içine batıp ilmek kaydırmayla ipimi çıkartıp tığımın üstüne ip alıyorum ve yeniden 1 2 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki yine dipteki zincire batıp pıtırcığımı örüp şimdi nasıl ilerliyorum? Trabzanların üstüne 2 ikili trabzan, boşluğa 2 ikili trabzan, trabzanların üstüne 2 ikili trabzan mantığı ile ilerliyorum zaten. Ama 3 taneyi tamamlayınca 1 2 3 1 2 3 zinciri çekiyorum. Dibimdeki zincire batıp kaydırmayla arasından çıkartıyorum. Yeniden 3 tane zincirimi sayıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3. Başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3 dibine bat, ilmeği çıkar, devam. Bu şekilde devam ediyorum. Sona doğru yaklaştığımda ise artık buradaki son boşluğun içine de 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra zaten üçüncüye denk gelmiş oluyor. 1 2 3 zinciri çekip yine dibine batıyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle geçip güzelce ipimi kilitliyorum. Kolumdaki işlemi de tamamlamış oldum. Bahar tadında bir hırka demiştim. Gerçekten de bahar tadında bir hırka oldu. 42 bedene kadar gayet uyum sağlayacak bir hırka. Şöyle genişlik ölçüsünden söz etmem gerekirse hemen 58 yatırdığımda 58 santim, yani 116 santim basen çevresi diyebilirim. Hırkamın uzunluğunu söylemek gerekirse de 64 santimde hırkamın uzunluğu arkadaşlar. Gayet dediğim gibi dökümlü, güzel, bahara uygun bir hırka olduk. İçindeki iplerden, renkli olanlardan şöyle söyleyebilirim. 400 gram civarı ip gitti. Adet olarak veremiyorum çünkü açık ipleri kullandığımdan 400-450 gram kadar ip gitti diyebilirim. Demir rengi olarak 67'den Alize Cotton Gold'dan ise 2 tane açtım. Bu arttı. Yani tahmin edeceğiniz üzere çok hafif bir hırka oldu. Siz de elinizdeki ipleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse her zamanki gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmazsanız özellikle beğenmenizi rica ediyorum sizden ki video önerilen videolara düşebilsin, öne çıkabilsin, daha çok hanımefendiye ulaşabilelim. Bir de abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.